Herkese merhaba. Duydunuz horozun sesini. Şaşırmayın lütfen. Bundan sonra müstakil evler ve köy evleri ilanlarında girişte bu horozu koyacağım. Gerçi vakitsiz öten horozu keserler ama bizim horozumuz gayet vakitli ve edepli bir horoz. Bu horoz öterek ne anlatmak istiyor derseniz, hadi kurtulun şu şehrin kalabalığından, gürültüsünden, patırtısından, sakinliğe, huzura gelin diyor. Şaka bir yana, evet bazen iş durumlarından dolayı, bazen ailevi sebeplerden dolayı ayrılamıyoruz şehirlerden. Umarım bir gün herkes hayal ettiği huzurlu yaşama kavuşur diyelim ve ilanlarımıza geçelim. Pardon, ilanlara geçmeden önce çok kısa bir şey göstereceğim. Hemen göstereyim. Bakın ne yazmış. Giresun'un en renkli binası betonların arasında bir sanat eseri diyor. Bunu böyle haberlerde gördüm geçen hafta. Böyle almak istedim ya videoya diyeyim. Ne diyor? Giresun'un en işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde bulunan ve balkonları rengarenk çiçeklerle kaplı bina görenlerin ilgisini çekerken bina beton yığınları arasında adeta bir sanat eseri gibi duruyor demiş. Gerçekten işte yapınca oluyor. Adam hani Giresun'da böyle binaların ortasında böyle bir kafeye çevirmiş binayı ve onu da böyle çiçeklerle iç dekorasyonuyla bambaşka hale getirilmiş. Yani demek istediğim, nerede olduğunuz çok önemli değil. Hangi şehirde, köyde, lokasyonda olduğunuz çok önemli değil. Siz bir şeyler yaparsanız işte her yer Ayvalık olabilir, Alaçatı olabilir. Yeter ki biraz çabayla, biraz nedir, vizyonla mı diyeyim, işte bambaşka şeyler olabilir. Neyse çok uzatmayalım. Hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız kapakta belirttiğim bu bonus ilanlardan. Biliyorsunuz 200 bin 900 bin arası böyle makul fiyatlı evlere bakıyoruz. Ama böyle iki tane ilan var. Birincisini hemen başta göstereceğim. İkinci ilanda en sonda göstereceğim. Hemen okuyalım. Muğla Turgut'ta 4 artı 2 tarihi satılık konak diyor. 3 milyon 200 bin TL fiyatı var. 200 metrekare net, 500 metrekarede arazi varmış. Yapı tipi taş ev, kimden? Emlak ofisinden. Bir açıklamasına bakalım. Muğla Turgut'ta tarihi konağımız 4 artı 2 odası. Köşe konumda, ön girişte dükkan. Her ayrıntısı tarih kokan, oturulmaya hazır, küçük bahçesi olan harika balkonlu, dubleks merdivenle yukarıya çıkılan, kullanışlı, otantik, farklı tarihi dokusuyla eşsiz güzelliktedir demiş. İki ayrı tapusu olan iki katlı ev ve dükkan müştemilat demiş. Bahçe giriş bulunmaktadır. Detaylı bilgi için telefon numarasını vermiş. Şöyle ilk önce bir konumuna bakalım. Nereye yakınsınız? Yani tabii ki çok denize yakın değil. Mesela Milas'a 25 kilometre mesafesi var. Böyle denize gireceğim derseniz de günlük 43 kilometre mesafede. İşte hep söylüyorum, araç olduğu zaman bunlar yarım saat, bir saatlik maksimum mesafeler. Şöyle fotoğrafları inceleyelim. Ben niye bu ilanı aldım? Ya gerçekten çok bakımlı. Biliyorsunuz geziyoruz ilanları. Hani Muğla'nın böyle köylerinde bile 1 milyondan açılıyor kapı. O da böyle çok yıkık dökük yerler. Tadilat isteyen yerler. Yani bu böyle hazır her şeyle böyle hiç masraf gerektirmeyen oldukça geniş bir arazi. 500 metrekare arazi diyor. 200 metrekarede oturma alanı var. Benim çok hoşuma gitti. Tamam, bütçe biraz daha böyle hani masraf yok derken işte gördüğünüz gibi biraz yine bir şeyler var. Ama hani ufak tefek, genel anlamda gayet iyi durumda. Çatı olsun, pencereler, kapı, ama yerleri zeminle bir böyle bir zımpara, üzerine bir cila, işte duvarlar böyle ufak tefek alçıyla kapatılıp boyandığında dört dörtlük bir yer olabilir. Bakın yine ahşap tavanlar var. Buralarda yine bir cila vesaire atılabilir. Gerçekten böyle hazır oturulmaya müsait. Tabii ki bütçe meselesi. 3 milyon 200 bin az bir para değil. Ama hani işte Muğla'nın işte bilmem ne köyünde 1'e 1,5'a 2'ye böyle tadilatlı bir yer almaktansa böyle hazır kurulu bir köşk de almak mantıklı olabilir. Elbette bütçe meselesi, imkan varsa.
İlgimi çekti. Böyle bonus ekstra olarak sizlere göstermek istedim. Bir tane de dediğim gibi videonun sonunda bir 6+1 villa var Tekirdağ, denize çok yakın. O da böyle makul geldi fiyatı. Onu da göstereceğim. Diyelim hemen ikinci ilanımıza geçelim. Nereden ikinci ilanımız? İzmir Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi'nde İzmir Bayındır satılık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 5 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Emlak tipi satılık müstakil ev diyor. 34 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1 demiş. Kimden? Sahibinden. Takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? İzmir Bayındır'da güzel konumda müstakil ev. Hemen bilmeyenler için artık bizi takip edenler aşağı yukarı biliyor ne kadar kaç kilometre mesafede, de belki yeni izleyenler olur. Onlar için böyle bir bakalım. İzmir merkeze ne kadar mesafede? Yaklaşık işte 45-50 kilometre İzmir'e mesafesi var Bayındır'ın. 280 bin TL makul bir fiyat. Yani artık bu fiyatlara çok zor bir şeyler bulmak. 200 bin civarı bir fiyatla. Şöyle bakıyorum şeylerine de çok böyle iç kısmı ile ilgili bir fotoğraf vermemiş. Dıştan böyle birkaç fotoğraf var. Elbette mutlaka tadilatlık durumları var. Ama hani bu fiyata da zaten normal diyorum. Düşünenler için hemen ilan numarasını ileteyim. 117 72 41 968. Yine bu ilanların linklerini videonun açıklamasında bulacaksınız. Bunu da hatırlatıyorum. Bulamayan olursa da lütfen yorumlarda yazsın. Ben kendisine iletirim hem ilan numarasını hem telefonunu, neyi arzu ediyorsa. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Yine böyle düşük fiyatlı bir ev. 210 bin TL fiyatı var. Ak Emlak'tan 207 metrekare taş köy evi, hobi bahçesi, Soma Pirahmet'teymiş. 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Emlak tipi satılık müstakil ev diyor. 206 metrekare net bir alanı var. 1+1 oda sayısı demiş. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Takas var mı? Hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Manisa Soma Pirahmet Mahallesi 207 metrekare tek tapu taş ev demiş. Çevresi taş avlu ile çevrili. Hobi bahçesi her insanın hayali, hazır düzen demiş. Bunu niye aldım? İlk önce yine bir konuma bakalım. Hep söylüyorum hani böyle İzmir'in köylerine alternatif işte Soma Kırkağaç da olabilir. Çünkü mesafe işte Ayvalık'a işte 60-70 kilometre mesafede. Yine İzmir de o kadar uzak değil. Şöyle bakalım. İzmir'e de 100 kilometre mesafede. İşte biliyorsunuz bazı İzmir köyleri bu mesafeden bile daha çok olabiliyor. Ve niye bu ilanı aldım? Şöyle fotoğraflarını inceleyelim. Bakın etrafı taş duvarla örülmüş. Ya şu sadece şu taş duvarı ördürmeyi bırakın, hani taşını vesairesini, gerçekten hani belki 100 bin mi ister diyeyim usta, 150 bin mi ister bilemedim şimdi de, hani gerçekten bu taş ustalığı böyle çok acayip fiyatlara gidiyor bazı yerlerde. O yüzden hani bunu böyle almak istedim. Evin böyle çok içini göstermemiş. Bir de şu benim hoşuma gitti. Bakın böyle köyün dışındasınız. Hani bazıları evet ister hani köyde olayım işte komşularım olsun vesaire, ama bazıları da hiç böyle sessiz sakin olsun, etrafımda kimse olmasın ister. Bu yüzden böyle dikkatimi çekti bu ilan. Hem fiyatı makul hem de hiç etrafınızda kimse yok. Bomboş bir alan. Ne komşunun patırtısı, gürültüsü işte, ne başka bir şey. Köye de çok uzak değil. Yani yürüme mesafesi bile olabilir bu. Ama tabii bir araç falan varsa da zaten 3-5 dakikada gidersiniz. Yolu var, izi var, her şeyi var. Böyle köyün böyle biraz dışında tam kafa dinlemelik bir yer diye düşündüm. O yüzden aldım. Fiyat olarak da 210 bin TL bir fiyatı var. Gayet makul. Söylediğim gibi sadece bu taş duvarı, taşın maliyetini geçtim. Hani ördürmeye bile bir dünya para vereceksiniz. Evin böyle içini çok göstermemiş. Sadece 1+1 diyor. İşte şuradan böyle bir gözüküyor. Başka da bir fotoğrafı
yok. Sadece bahçeden ve işte arsanın konumundan fotoğraflar koymuş. İşte bir de şuradan şöyle bir şey var. Ama yapılabilir. Yani 200 bin lira sonuçta bu devirde hiçbir şey değil. Ve hani 200 metrekare bir alan, etrafı taş duvarlarla çevrili. Tam böyle köy evi ve kafa dinlemelik bir yer. Gerçekten hiçbir komşuyla şununla bununla muhatap olmadan, ya Ayvalık'a da yakın, yani nispeten yakın diyeyim. Yani 60-70 kilometre az bir mesafe değil ama nispeten yine araba varsa bir saatte, 1,5 saatte maksimum gidebileceğiniz bir mesafe. Düşünenler için ilan numarasını ileteyim. 117 690 01 78 ilan numarası, sahibinden.com'da bu ilan numarasıyla ulaşabilirsiniz ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu arada bu yayınımızda genellikle hep Ege taraflarından aldık. Birkaç tane Antalya, Manavgat var. Böyle bir Milas'tan yine bir yer var ama ağırlıklı olarak İzmir'in köyleri diyeyim. Hemen bakalım başlığında ne demiş. A Plus Gayrimenkul'den Çınıyeri köyünde satılık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 6 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 280 metrekare net, 279 pardon 279 metrekare brüt bir alanı var. Net bir alanı var pardon. Oda sayısı 2+1. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas var mı? Hayır demiş. Açıklamalarında ne diyor? Çınıyeri köyünde bulunmaktadır. Tire'ye 9 kilometre mesafesi varmış. Ev 2+1 olup geniş bir bahçesi varmış. Bahçede kapalı alanı varmış. Yine resmi elektrik ve suyu vardır demiş. Araçla önüne kadar gidilebilir demiş. Arsa alanı evle birlikte 280 metrekareden oluşmaktaymış. Güzel bir bahçesi var. Yine şöyle konumuna bakalım. Bilmeyenler için şöyle ne kadar işte İzmir'e mesafesi e, gösterelim hemen. Bakın İzmir merkeze 66 kilometre, 67 kilometre mesafede bir yer. Tabii İzmir'e uzak, bu fiyatlarda böyle böyle oluyor, yani mesafe bu şekilde oluyor diyelim. Fotoğraflarını bir inceleyelim. Evet, güzel bir büyük geniş bir bahçesi var. Evde bir taş ev zaten. Böyle tadilatlık masrafı var. O zaten belli. Ama güzel, şirin bir ev gerçekten. Hani böyle tadilatla güzel bir hale getirilebilir. Manzarası da güzel. Böyle köy, doğa manzaralı. Böyle bu alana da işte ne bileyim artık bir kümes mi, böyle bir şeyler de yapılabilir. Çatıyı vesaireyi göstermemiş. Ha, odayı şimdi bulabildim. Yani bir odadan bir tane fotoğraf çekmiş sadece ama çatı da muhtemelen böyle biraz masraf gerektiriyor. Ya da böyle bir trapez saç gibi bir şeyle de bir belki çözüm bulunabilir. Fiyatı 790 bin TL. İzmir Tire'de bu evi düşünenler için diyelim. İlan numarasını da ileteyim. 113 993 60 73 ilan numarası da. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bir diğer ilanımız nereden? Yine bu da yeni ilanlardan ilan. Pehlivan Gayrimenkul'den köy içinde az masraflı ev demiş. 750 bin TL fiyatı var. İzmir Bayındır Pınarlı Mahallesi'nde 5 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 230 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden takas. Evet demiş. Belki işte bir takas imkanı da olabilir. İzmir'in yeni gözdesi Bayındır Pınarlı Mahallesi'nde 231 metrekare içinde bir adet ev ve müştemilatı bulunan, elektrik ve su sorunu olmayan, İzmir'e 85 kilometre, tren istasyonu ve Esot durağına 4 kilometre mesafede bulunan evimiz satılıktır demiş. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz demiş. Konuma bakmaya gerek yok. Zaten yazmış buraya, İzmir'e 85 kilometre bir mesafesi varmış. Fotoğraflarını inceleyelim hemen. Az masraflı demiş ama böyle çok pek az masraflı gözükmüyor açıkçası. Biraz değil, bayağı bir işi var gibi duruyor. Ama yine bahçeli, güzel bir
ev olabilir bir tadilat yapıldıktan sonra. Bu müştemilat dediği bölüm galiba. Orası yıkılmış anladığım kadarıyla. Böyle iç kısmına bakıyorum. İç kısmından bir fotoğraf var mı ama yok. Çatıyla ilgili de bir fotoğraf yok. Ama çatı da harap durumda anladığım kadarıyla. Açıkçası masraf gerektiren bir ev diyelim. Bu arada daha önce söylemiştim. Böyle müstakil ev tadilatları ile ilgili bir video hazırlıyorum. E, Böyle bir 10-15 gün sonra işte maliyet ne kadar, çatı maliyeti ne kadar, işte kapıları değiştireceğim, ne kadar maliyet, işte yerlere parke yapacağım, bunun maliyeti ne kadar diye bu tarz videolar da olacak. Bilginiz olsun diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Yine İzmir Bayındır'dayız. Yine A Plus Gayrimenkul'den Bayındır merkezde 2 katlı satılık müstakil ev demiş. 650 bin TL fiyatı var. 5 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 80 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 2+1. Kat mülkiyetli, emlak ofisinden takas hayır demiş. Bayındır merkezde satılık müstakil ev 2 katlıdır. Arsa alanı 81 metrekareden oluşmaktadır. Orta mahallede bulunmaktadır demiş. Zaten biraz önce yine Bayındır'ın kilometresini söylemiştik. İzmir'e aşağı yukarı işte 85 kilometre yazmıştı. Bu da o civarlarda mı? Belki bu merkezde olduğu için biraz daha yakın olabilir. O köyüydü galiba. Bakalım aşağı yukarı işte 50 kilometre diyor. İzmir'in böyle tam şeyine gitmek isterseniz de yine işte 50 kilometre 60 kilometre diyelim. Bu köyde değil, daha böyle merkezi olduğu için biraz daha yakın galiba. Fotoğraflarına bakalım. Yani bu en azından böyle çok tadilat masrafı istemiyor. Metrekaresi küçük ama içerisi oturulabilir durumda bir ev. Böyle çok küçük bir avlusu, bahçesi var mı acaba, yoksa bu yan tarafın mı bilemedim onu. Böyle kapalı bir balkonu var. İşte alt tarafta böyle işte dediğim bu küçük şey var. Mutfaklar biliyorsunuz, mutfak, banyo, tuvalet bu tarz evlerde genellikle hep masraf istiyor. Bakın işte şöyle çok küçük, hemen böyle bir ağaçlık bir avlu bahçe olmuş. Ama olsun, böyle nefes almak için bu kadar alan bile yeterli olabiliyor bazen. Biraz önce baktık işte o Giresun'daki binayı adam ne hali çevirmiş. İşte böyle siz de burayı çiçeklerle, işte çeşitli süslemelerle bambaşka bir yere çevirebilirsiniz. Güzel, şirin, küçük bir ev. Fiyat olarak da hem Bayındır merkezinde olması hem böyle çok aşırı derece tadilat gerektirmemesinden dolayı orta seviye diyelim. Düşünenler için ilan numarasını ileteyim: 117 735 81 72. Tekrar ediyorum, bu ilanların bütün linklerini video açıklamasında buluyorsunuz. Eğer bulamazsanız da yorumlarda yazın. Hem ilan linkini hem de telefonunu size iletirim diyelim. Bir diğer ilanımıza geçelim. Bu yayında AHA Plus gayrimenkule çalışıyoruz. Yine ondan bir ilan. AHA Plus gayrimenkulden satılık bahçeli 5+1 müstakil ev demiş. 875 bin TL fiyatı var. İzmir-Dere mahallesindeymiş. 5 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 260 metrekare bir alan var. Başka ne demiş? Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamalarına bakalım. Satılık bahçeli 5+1 müstakil ev. Evdere mahallesinde bulunmaktaymış. 260 metrekare kullanım alanı varmış. 2+2 oda, bir mutfak ön tarafta bulunmaktaymış. Arka tarafta da 2 oda, yine bir mutfak bulunmaktaymış. 2 adet tuvaleti mevcuttur diyor. Ee, Eve ait önünde bahçesi varmış. Ev tadilat istiyormuş. Okul, market, çarşı, fırın, sağlık ocağı yürüme mesafesindeymiş ve pazarlıkta mevcutmuş. Tireyi de yine şöyle bir gösterelim. Ne kadar İzmir'e mesafesi bilmeyenler için şöyle hemen uzaklaşalım. İzmir'e mesafemizi canlı olarak görelim. İşte 60 kilometre mesafede İzmir Tire'de.
Şöyle fotoğraflarına da bir bakalım. Yani bu büyük 5+1 diyor. Yani 4 oda 5 oda ve böyle farklı bir girişi var. Yani önde bakın böyle apart gibi bir yapılmış, zamanında nasıl yapılmış bilemedim ama hani böyle burayı böyle bir iki aile de alabilir veya ne bileyim işte hani kayınpederiniz, kayınvalidenizle oturuyorsunuzdur ya da kendi annenizle, babanızla oturuyorsunuzdur. Evli çiftsinizdir. Böyle bir ortak bir köy evi de alınabilir veya yakın sevdiğiniz bir arkadaşınızla. İzmir'in e, köylerinde oturmak isterseniz, köy yaşamını merak ediyorsanız alternatif olabilecek ilanlardan. Tadilat işte maalesef çoğu evde böyle çok masraf var. E, Ama işte fiyatlar da ona göre işte 200, 300, 400 bin liraya bir ev alacağınız zaman ona göre de bir masrafı oluyor. Böyle bu arada ben fotoğrafları gezmeye devam ediyorum. Ama bir şekilde yapılabilir ev mi? Evet. Yani en azından temel şey öyle çok yıkık dökük gözükmüyor. Bir şekilde toparlanabilir bir ev gibi duruyor. Çok uzatmayalım. Düşünenler için ilan numarasını söyleyeyim. 113 427 26 76 ilan numarası. 875 bin TL'de fiyatı var dedik İzmir Tire'deki bu ev için. Ve bir diğer ilanımıza geçelim. Tekrar makul fiyatlı bir yere geldik. Gökhan Emlak'tan Koca Kağan'da 96 metrekare arsa içinde 80 metrekare köy evi diyor. 215 bin TL fiyatı var. Manisa Akhisar Kocakaan Mahallesi'nde 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 96 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. 16 metrekare de bahçesi varmış. Oda sayısı 2+1. Tapu durumu müstakil tapulu, kimden? Emlak ofisinden. Takas var mı? Hayır demiş. Akhisar'a 33 kilometre mesafede bulunan Kocakaan Mahallesi'nde 96 metrekare içerisinde tadilat isteyen 80 metrekare köy evimiz satılıktır diyor. Yer arsa olarak 2 kat %40 imarlıdır demiş. Elektrik ve su abonelikleri varmış. Abonelik bedeli verilip abonelik alınacakmış. Evimiz tapu üzerinde avlulu kerpiç ev olarak görünmektedir diyor. Köy büyük bir köymüş. 1000'e yakın insan yaşıyormuş. Köyde sağlık ocağı, okul, 2 adet market, kıraathane varmış. Haftanın 6 günü sabah ve akşam dolmuş varmış. Fiyatta da pazarlık payı vardır demiş. Şöyle bir konumuna bakalım. Manisa Akhisar'dan Akhisar'a 33 kilometre demiş daha doğrusu. Mesela böyle merkezi yerlere ne kadara gidebiliyorsunuz diyelim veya denize veya İzmir'e mesafenize bir bakalım. Mesela Ayvalık'a kaç kilometreymiş? 120 kilometre mesafedeymiş. Dikili tarafına 100 kilometre mesafede. Yine İzmir'e de 108 kilometre mesafede bir köy evi. Fiyat makul, 215 bin TL, pazarlık da var demiş bunun üzerine. Artık hani ne kadar iner bilemiyorum ama e, yani 200 bin lira zaten hani ne alınabilir ki bu devirde? İşte üzerine böyle biraz daha kırsanız böyle 150'ye 160'a falan verir mi acaba bilemiyorum ama yine böyle köyde bir yaşam için makul fiyatlı bir köy evi. Tadilat istiyor. Zaten ilan sahibi de yazmış. En azından şöyle diyeyim, çatı kurtarılabilir durumda. E, Evin içine de böyle biraz bir şeyler yapıldığı takdirde oturulabilir seviyeye gelir. Arka tarafta da iş var yine. Ama bu fiyata böyle ev diyelim, ilan numarasını ileteyim düşünenler için 115 934 56 77 e, Manisa Akhisar'daki bu köy evini almayı isterseniz. Bir diğer ilanımız nerede? Bu sefer biraz İzmir'den çıktık. Nerede? Mustafa Kaya Alp'ten Sakar Kaya Mahallesi satılık köy evi diyor.
950 bin TL fiyatı var. Muğla Milas Sakarkaya Mahallesi'nde 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 269 metrekare bir alanı var. Açık alanda 100 metrekareymiş. Oda sayısı 3 artı 1 diyor. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Ne diyor? İki ayrı tapu, tek ev, 269 metrekare olup muhteşem manzarası, önü kapanmayacak mülkümüz satılıktır demiş. Şöyle bir konumuna bakalım. Nerelere yakınmış ya da denize ne kadar yakınmış diyelim. Böyle hemen şöyle Gölyaka'ya fena değil, 10 kilo ama burası deniz mi, bir saniye. Göl, evet, gölü şey yaptım yani. Şöyle denize mesafeye bakıyorum. En yakın neresi olabilir? Akbük. Akbük'e 20 kilometre. Çok uzak bir mesafe değil deniz için. Yani katlanılabilir bir mesafe. 950 bin lira da tabii ki çok uygun bir fiyat değil ama bir Muğla'da biliyorsunuz her şey çok pahalı gerçekten. Bu arada bunun fotoğraflarında bir sorun var galiba. Daha önce de açmaya çalıştım. Bir türlü açamadım. Niye bilmiyorum. Çok mu büyük fotoğraf? Bazı emlakçılar öyle yapıyor. Çözünürlüğü çok yüksek fotoğraflar yüklüyorlar. Böyle açılması geç olabiliyor. Ev fena durumda mı değil mi tam şey yapamadım. Yani üst kısmı iyi durumda gözüküyor. Ama alt kısmı tabii çok masrafı var. Bahçeyi de bayağı bir derleyip toparlamak gerekiyor. Evet. Ya en azından üst kısmı ve çatı düzgün oturulabilir pozisyonda, durumda gibi. Bu alt kısmı da işte artık kömürlük olarak mı, hayvan işte ahırı gibi bir şey olarak mı kullanıyorlar bilemiyorum. Ama iç fotoğraflarını buldum sonunda, bir oda fiyatını, oda fiyatı diyorum, odayı görebildik. Yani evet, bir şeyler yapılması gerekiyor yine ama bakın şunlar ne kadar güzel. Tam böyle eski köy evi şeyi veriyor insana. Kepenkler de çok güzelmiş. Yani Muğla'da bu fiyatlar normal. Yani arsalar bile 600, 700, 800, 900'den başlıyor köy evleri. E, O yüzden orta seviyeli bir ilan diyelim. Böyle çok kelepir de sayılmaz ama yine Akbük'e de çok uzak değilsiniz. 20 kilometre mesafesi var. Çok uzatmayalım. İlan numarasını söyleyeyim. 115 542 06 82 ilan numaramız. Muğla Milas'taki bu yeri satın almayı düşünürseniz diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Yine Muğla'dayız. Muğla Menteşe Çamoluk Müstakil Ev başlığıyla yayınlanmış, 680 bin TL fiyatı var. 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 55 metrekare bir alanda müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas var mı? Evet demiş. Evimizin tapu alanı 54 metrekare içerisinde 2 kat 50 bölü 50 müstakil eski taş ev vardır. Bulunduğu konum çarşı içidir demiş. Araç takasları değerlendirilir diye notunda düşmüş. Şöyle bakalım nerelere yakın. Daha doğrusu denize mesafenize bakalım. Denize çok yakın bir yer değil burası. Böyle en yakın nereye bakalım? Akyaka'ya mı bakalım mesela? 50 kilometre Akyaka denize olan mesafe diyelim. Bu şeyde Menteşe'de üniversite falan da var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Yüksekokul mu, böyle bir bölüm mü, bir üniversitenin şeyi var. Ama bu böyle biraz daha köyde kalıyor galiba. Fotoğrafları bir inceleyelim. Evet, taş ev mi? Taş ev. Ee, Şurada böyle bir herhalde bir çökme mi olmuş zamanında, şu kısımda bakın. Buraya bir beton döküp sağlamlaştırmışlar. Onun harici söyleyebileceğimiz ne var? İnceliyorum manzarasını sizinle beraber.
Ya bu arada bazıları söylüyor çok diyorsun. Evet diyorum çünkü hani elimde böyle bir hazır bir metin yok. Sizle beraber inceliyoruz bu ilanları. E, Ve hani böyle aklıma gelen her şeyi de söylemek istemiyorum patır kütür. Sonuçta hani bir video hazırlıyoruz. Böyle seçerken kelimeleri o yüzden e'lemeler, ığlamalar olabiliyor. Yani bir köy evi mi? Köy evi. Muğla'daki bu köy evini düşünürseniz 680 bin TL fiyat yazmış. İlan numarasını da söyleyeyim. 112 994 46 11 bu ilanımızın ilan numarası diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Yine İzmir'e döndük. 200 bin TL fiyatı var. Tur yap Bergama'dan Eğiller'de elektrik su alınır müstakil köy evi demiş. 36 metrekare brüt, 32 metrekare net alanı var. Stüdyo 1 artı 0 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamasında ne diyor? Bergama Eğiller Mahallesi'nin merkezinde bulunan taş bina köy evi satılıktır. Çok uygun fiyatlı bir ev alıp zamanla yaptırırım diyenler, hafta sonları gelip kafa dinlerim diyenler, uygun fiyatlı yatırım için arayışta olanlar bu taşınmaz tam size göre demiş. Bizim anlatacağımız her şeyi emlakçı söylemiş size. Bir haftalık tatil fiyatına ister alın ister alın satın demiş, ister alın yaptırın demiş. Başka işte ada parsel numaralarını iletmiş. Kagir ev nitelikli ve köy içi mevki demiş. Bir odası, bir adet mutfağı bulunan, çatısı komple tadilat gerektiren müstakil ev satılıktır. Elektrik, su problemi yoktur. Köyde kanalizasyon vardır demiş. Bergama Belediyesi verilerine göre şeyi anlatmış. Köyle ilgili durumu anlatmış. Bergama'ya 25 dakika 25 kilometre mesafedeymiş. Denizli ile ünlü Dikili'ye 55 kilometre mesafesi varmış. İzmir'e de 1 saat 20 dakika yani 120 kilometre mesafesi varmış. Sağ olsun emlakçı konum bilgilerini de bize iletmiş. Hiç haritayı incelememize gerek kalmadı. Yani denize gideceğim derseniz işte 50 dakikada Dikili'ye ulaşabiliyorsunuz. İşte üzerine bir 15-20 dakika daha koyun. Ayvalık taraflarına da geçebilirsiniz oradan. Şöyle fotoğraflarını inceleyelim. Evet yani fiyat çok makul bir fiyat 200 bin lira ama hani geçenlerde yorumlarda bir sağ olsun izleyicimiz yazmış hani biz bunları evden ziyade arsa niyetine bakıyoruz demiş. Ev olarak değil de böyle arsa olarak düşünürseniz gayet makul fiyatlı bir yer 200 bin TL Bergama'da yani denize yakın sayılabilecek çok yakın değil ama en azından arabayla bir saatte gidebileceğiniz bir mesafede yer için. Evin çok işi var mı? Var. Komple zaten çatı yok işte duvarlarda yani bir komple neredeyse yeni bir ev diyelim. Ama bu fiyata arsa bulmak bile çok zor. En azından bunun işte su aboneliği, elektrik aboneliği var. Basit bir tadilat izni alıp böyle daha kolay bir inşaat işine girişebilirsiniz diyelim. Makul fiyatlı yer düşünenler için 200 bin TL fiyatı var. İlan numarasını söyleyeyim. 115 884 52 93. Yine hatırlatıyorum bu ilanın linki video açıklamasında mevcut. Yine söylüyorum bulamazsanız da yorumlarda bize yazın. Ben size bu ilanın linkini iletirim. Hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz şimdi? Sahibinden taş ev fırsatı demiş. Antalya, Manavgat, Kızıldağ Mahallesi'nde 900 bin TL fiyatı var. Başka ne demiş? Satılık müstakil ev 120 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 468 metrekare bir bahçesi de var. Bu iyi, güzel bir şey. Oda sayısı 3 artı 0. Müstakil tapulu kimden? Sahibinden takas evet demiş. İmar planına göre ev diye geçiyormuş. 3 artı 0 dizayn edilmiş. Dış duvarlar taş. Kendisine ait müstakil bahçesi bulunuyor. Resmi yola cepheli. Elektrik, su aboneliği mümkün demiş. Tek tapu 438 metrekare. Tapuda taş duvarlı ev ve bahçe diye geçiyormuş. Evin tadilatı yapılabilirmiş. Bahçesinde 20 adet zeytin ağacı mevcutmuş.
köy yerleşik bölgesindeymiş. Manavgat'a 50 kilometre. Serik ve Köprülü Kanyonu'na yakınmış. Yayla havası muhteşem. Satış İstanbul'dan gerçekleştirilebilir demiş. Konumuna yine bir bakalım. Manavgat'a 50 kilometre demiş. Ama denize hani ne kadar da gidebiliyorsunuz. En yakın yer şöyle Side taraflarına bakalım. Side'ye de 30 kilometre bir mesafe diyelim. E, Çok uzak mı sayılır mı sayılmaz mı tam bilemedim şimdi. Herkesin farklı olabiliyor şeyleri. Şöyle fotoğraflarını inceleyelim. Yine aynı işte bu çok böyle büyük boyutlular bekletiyor bizi biraz. Yani taş ev evet ama böyle çatısı falan yok. Direkt beton dökmüşler. Yani köy sınırları içerisinde mi? Köye yakın ama böyle tam köy içinde bir yer değil. Ama bazıları için söylüyorum hep ideal olabilir. Böyle dip dibe yaşamaktansa böyle biraz mesafe olduğunda daha böyle müstakil, daha mahrem bir hayat sürebilirsiniz. Yani iç masrafı var açıkçası. Yani sadece tamam dış kısmı taş duvarlarla örülmüş ama ne pencere var, ne kapı var, e, ne işte bir şey var, kanalizasyon sistemi var. Ama işte Antalya'da, Ege'de böyle işte ne bileyim Milas gibi yerlerde bu fiyatlara tabii ki bulmak zor. Arsa bile hani 300, 500, 700'den başlıyor. 900 bin TL fiyatı var dedik. İlan numarasını da ileteyim. 116 961 47 80 ilan numarası Antalya Manavgat'taki bu yeri almayı isteyenler için. Ne yaptık? Tekrar İzmir'e geri döndük. Bayındır Kalyon Emlak'tan satılık 100 metrekare ev demiş. 470 bin TL fiyatı var. 3 Haziran pardon 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev demiş. 100 metrekare brüt, 75 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 2 artı 0. Tapu durumu müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Ev tek tapu olup Hisarlık mahallesindeymiş. Elektrik su aboneliği mevcutmuş. Köye Esot otobüsleri varmış. Mal sahibi yurt dışına gideceğinden dolayı acil satılıktır. Detaylı bilgi için arayınız demiş. Ya Bayındır'ı herkes biliyor da yine de söylediğim gibi belki ilk kez izleyenler olabilir videoyu. Yine de şöyle bir konumuna bakalım. İzmir'e işte 46-50 kilometre mesafedeymiş bu köydeki Bayındır Hisarlık Mahallesi'ndeki yerin uzaklığı diyelim. Hemen şöyle fotoğraflarını da bir inceleyelim. Yine bu da işte gördüğümüz hep baktığımız köy evlerinden ama işte fiyatlar da ona göre böyle yerlerde e, Ege kıyılarında işte çok nadir böyle daha düşük fiyatlı bir yerler bunun işte 200 bin lira biraz önce Bergama'daki yer mesela. O tam bir ev değil de bir arsa gibi bir yerdi. Bu arada fotoğrafları geziyoruz beraber. Yapılacak bunun da çok işi var. Hani ben tamam geleyim buraya oturayım derseniz e, ama masraf yaptıktan sonra da ona göre fiyatı da tabii ki yükselecektir. 470 bin TL fiyatı var demiştik. Düşünenler için ilan numarasını ileteyim. 115 528 38 çift 0 diyelim ve Diyelim hemen ve bir bir diğer diğer ilanımıza ilanımıza geçelim. geçelim. Neredeyiz? Yine Nereden? satılık 2 artı 1 müstakil daire demiş. Merkezi konum açık teras yaşamaya hazır demiş. 2 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 100 metrekare brüt, 70 metrekare net bir alanı var. Tapu durumu müstakil tapulu kimden emlak ofisinden takas var mı? Evet demiş. 2 oda bir salondan oluşan daire merkezi konumuyla açık terasıyla ve oturmaya hazır özelliğiyle ön plana çıkıyor. Sağlık sorunu sebebiyle satışta olan bu masrafsız ev şehrin kalbinde huzurlu bir yaşam vaat ediyormuş. Ferah, aydınlık salon, geniş mutfak, manzaralı açık teras alanı masrafsız oturmaya hazır durumda. Merkezi konum çarşıya, pazara yürüme mesafesine demiş.
Tire otogarına 1,9 kilometre mesafedeymiş. Gerçekten birçok yere yürüme mesafesinde. İşte otobüs durağına 250 metre mesafedeymiş. Hastaneye 1,9 kilometre mesafesindeymiş. Okullara yakın yine aynı şekilde. İzmir Tire hep söylüyoruz işte konum İzmir'e mesafesi ne kadar diye. Ama tekrar bakalım ne kadar mesafede olduğumuzu görelim. Evet, İzmir'e biraz uzak 60 kilometre diyelim, 70 demeyelim. İzmir'e biraz daha uzak ilçelerden diyelim İzmir Tire ama bunda şu özellik var. Gerçekten oturulabilir bir durumda. Yani böyle çok bir masrafı gözükmüyor evin. Ufak tefek var ama o gördüğümüz harap evlerden de değil açıkçası. Belki işte alternatif olabilir. İzmir'i işte Tire'yi düşünenler için İzmir'e yakın yerlerde böyle bir köy kasaba hayatı yaşamak isteyenler için 890 bin TL fiyatı var. Çok makul de diyemem ama böyle çok abartılı bir fiyat da değil. Sonuçta hani hazır böyle çok söylediğim gibi tadilat gerektirmiyor. Yine emlakçı ile konuşulabilir durumu. İlan numarasını ileteyim. 117 053 50 10 ilan numarası. Bu İzmir Tire'deki evi almak isteyenler için diyelim. Bu sefer İzmir Ödemiş'teyiz. Poyraz'dan Çaylı Mahallesi'nde 4 odalı ve bahçeli satılık ev demiş. 580 bin TL fiyatı var. 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 270 metrekare net bir alanı var. Müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Poyraz'dan Ödemiş Çaylı Mahallesi'nde köy merkezinde toplam 274 metrekare 4 odalı ve bahçeli satılık ev demiş. Tadilat ister demiş. Bunun da şöyle hemen hızlıca bir konumuna bakalım. İzmir'e ne kadar mesafedesiniz? Bu yayında zaten genellikle hep İzmir'den baktık. Bayındır, işte Tire, Ödemiş vesaire. 91 kilometre yani biraz İzmir'e uzak ilçelerden Ödemiş. Özellikle bu köy daha da uzak galiba bilemedim tam. Fotoğraflarını bir inceleyelim. Kerpiç tuğladan yapılmış galiba. Şöyle bunun da yine şöyle bir sorunu var. Bir bakalım. Yani bunları emlakçılara tek tek gelip söyleyeceğim yani böyle %5000 işte 5500 çözünürlüklü şeyleri koymayın diye. Yani güzel bir bahçesi var. Geniş bir bahçe gözüküyor. Yani dış duvarlarda böyle çok şey sorun gözükmüyor ama çatı biraz yine elden geçmesi gerekebilir. Şöyle şuradan şöyle bir bakalım bari. Böyle ikinci kata çıkış anladığım kadarıyla. Bu da yine oda şeylerinden. Yani hepsinde tadilat masrafı var ama bunun böyle özellikle çatı kısmı komple bir elden geçmesi gerekiyor. Hatta değişmesi gerekiyor diyelim. Ama iç kısmı o kadar harap değil. Çatıyı çözdükten sonra iç bölümleri bir şekilde toparlanabilir gibi duruyor açıkçası. Çok fazla uzatmayalım. 580 bin TL fiyatı var dedik. İlan numarasını ileteyim. 117 07 49 076 İzmir Ödemiş'teki bu köyü satın almak isteyenler için. Şimdi neredeyiz? Akseki Hocaköy'de 160 metrekare satılık müstakil ev ve 215 metrekare arsa demiş. 550 bin TL fiyatı var. Antalya Akseki Hocaköy Mahallesi 2 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. Brüt 170 metrekare, net 160 metrekare, oda sayısı 3 artı 1. Tapu durumu müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Açıklama evimiz Antalya Akseki Hocaköy'dedir demiş. Müstakil taş ev.
Parsel bilgilerini iletmiş. 2 katlıdır demiş. Tapuda ahşap ev ve arsası olarak geçiyormuş. Elektrik su bağlıymış. Resmi kadastro yolu varmış. Manavgat'a 30 kilometre. Antalya Konya yoluna 10 kilometre. Antalya'ya 90 kilometre mesafedeymiş. En azından konum bilgilerini iletmiş size. Evin olduğu yerin rakımı 800 metredir. Yayla havasındadır diyor. Yazlık kullanım için uygundur demiş. Az bir tadilatla güzel yazlık bir ev haline getirebilirsiniz demiş. Gerekli bilgileri vermiş. Altta bakın güzel İngilizce açıklamalarını da yapmış. Güzel işini güzel yapan bir emlakçımız. 550 bin TL fiyatı da çok değil. Hani tamam Antalya'ya çok yakın değil ama hani sonuçta Antalya'da ve hep söylüyorum işte böyle Milas'ta o taraflarda her yer her şekilde para ediyor. Evet çatı bunun da yine biraz önceki ilan gibi komple bir çatıyı değiştirmek gerekiyor. Bakın böyle denize olan mesafenizi de yazmış buraya. 23 kilometre bir mesafedesiniz. Tabii ki yollarla belki bu işte 20 dakikada değil de belki yolla beraber 40 dakikaya ulaşır ama maksimum 10 dakika oynar, 20 dakika oynar. Yani Side'de yakın mesafede sayılır. Maksimum bir saatte hem işte Antalya'ya hem denize ulaşabilirsiniz diyelim. Yani ama masrafı var mı? Var. Ama fiyat da ona göre makul sayılabilecek bir düzeyde diyelim. 550 bin TL fiyatı var. Çok uzatmayalım. İlan numarası 112 350 94 33 Antalya Akseki'deki bu evi satın almak isteyenler için diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Nereye geldik? Pek emlaktan çok uygun fiyata 2 katlı tadilatlı müstakil ev demiş. İzmir Bahariye Mahallesi'nde satılık müstakil ev 2 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare bir alanı var. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Bahariye Mahallesi eşsiz manzaralı 51 metrekare taban oturmalı toplam 100 metrekare satılık tadilatlı müstakil ev. Geniş bilgi için telefon numarası iletmiş. Yani yine bakalım konuma. Bu trenin köyü değil de daha böyle içinde bir yer. En azından o da bir avantaj. Böyle çok hani işte marketlere, sağlık ocaklarına çok uzak değil diyelim. İzmir'de işte 60 kilometre bir mesafesi var. Şöyle fotoğraflarını inceleyelim yine. İlk başta tire manzarası fotoğraflarını koymuş. Böyle tireye tepeden bakan bir ev. Alt zemin yığma taş mı diyorlar buna. O şekilde örülmüş. Üst kısmı da yine bu ateş tuğlasıyla örülmüş. Ev güzel, şirin bir ev. Yani böyle biraz bakımla, tadilatla güzel bir hale çevrilebilir bence. Hani böyle çok ücra bir köyde falan da olmadığı için bu da bir avantaj bence. Yani fotoğrafları bu şekilde. Ama yine böyle bir tadilat gerektiriyor. Emlakçı tadilatlı derken böyle tadilatı yapılmış izlenim veriyor ama yani tadilat istiyor demek istemiş tahmini olarak. 495 bin TL fiyat yazmış. Yani bilmiyorum belki pazarlık olur mu olmaz mı? Bunu da yine emlakçı ile konuşabilirsiniz. İlan numarasını ileteyim. 115 807 76 39. Ee, Bu neredeki? İzmir Tire'deki bu evin ilan numarası. Hemen bir diğer ilana geçtik. Ne diyor? Bayındır merkezde yatırımlık müstakil ev. 550 bin TL fiyatı var. İzmir Bayındır Kurt Mahallesi'nde 1 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış 107 metrekare bir ev. Kimden? Sahibinden takas. Evet demiş. Ev tapu alanı 107 metrekareymiş. Fakat tapu kayıtlarında bu alan içerisinde 2 katlı 128 metrekare ev gözükmekteymiş.
Ev konumu itibariyle merkeze çok yakındır ve dolayısıyla her yere yürüyüş mesafesindedir demiş. Bayındır ikinci etap TOKİ proje alanının 300 metre altındaymış. Bayındır Merkez Cumhuriyet Meydanı'na 350 metre, Cuma Pazarı'na 350 metre, ilçe terminaline 400 metre demiş. Otobüs durağına 400. Gene her yere yani yürüme mesafesinde diyelim. Okul, postane, hastane, sağlık ocağı her yer yürüme mesafesindedir demiş. Bu da önemli. Özellikle hani emekli çiftler varsa hani böyle biliyorsunuz yaş geçince bu tarz şeyler lazım oluyor. Yani konumunu hep söyledik İzmir'e kaç kilometre mesafede olduğunu ama belki sadece bu bölümü izleyenler olur. Yine söyleyelim. İzmir'e kaç kilometre? İşte 50 kilometre, 60 kilometre mesafede bir yer İzmir Bayındır. Fotoğraflarına bir bakalım. Ya şöyle girişler çok hoşuma gidiyor gerçekten. Böyle bir koridor gibi şeyden böyle avluya doğru giriyorsunuz. Bunlar güzel bir bahçesi var aslında. Fena değil ama evin oldukça fazla işi var yine. Yani böyle dış tarafa da bir alan mı yapmış? Ne yapmış? Bu da tuvalet ne arıyor burada? Yani açık hava tuvaleti de yapmış kendisine. Tamam köy evlerinde bazen dışarıda oluyor da da böyle bayağı bir şey dediğim ferahta diyelim. Yani tadilat gerektiren evlerin fiyatları da bu şekilde ona göre fiyat yazmış. Bitirseydi tabii ki fiyatı daha yüksek olacaktı. 550 bin TL fiyatı var dedik. İlan numarasını ileteyim. 104 367 13 12 ilan numarası. E, Yine bu Bayındır'daki yeri düşünenler için diyelim. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu farklı bir ilan. Bu köyde değil. Şimdi açıklamasını yapacağım. Eksen'den Konak Sakarya Mahallesi'nde satılık müstakil ev diyor. 625 bin TL fiyatı var. İzmir Konak Sakarya Mahallesi'nde 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 170 metrekare brüt, 150 metrekare net bir alanı var. Açık alanda herhalde ufak da bir bahçesi var. 20 metrekarelik bir alanı var. Oda sayısı 4+1, kat sayısı 4 diyor. Tapu durumu kat mülkiyetli kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Şöyle bir açıklamasına bakalım. Satılık müstakil portföyümüz Konak Sakarya Mahallesi'nde bulunmaktadır. Zemin artı 4 kattan oluşmaktadır diyor. Zemin katta mutfak ve salon, birinci katta bir oda, ikinci katta bir oda, üçüncü katta bir oda ve bir banyo varmış, dördüncü katta bir oda mevcutmuş. Bunu niye aldım? Şimdi bakın İzmir Konak'ta tam merkezde bir yer ama şöyle bir durum olabilir. Tabii tam burayı detaylı bilgi sahibi değilim ama hani belki semt olarak böyle çok tekin olmayan semtlerden bir yer olabilir. Hani böyle İzmir'de olanlar yorumlarda yazarsa bunu sevinirim. Hani acaba böyle biraz tekil olmayan semtte olduğu için mi bu fiyat böyle düşük? Hani şöyle İstanbul'la örnek verecek olursam Tarlabaşı'nı İstanbul'da olanlar bilir. Tamam tam Taksim Beyoğlu'nun göbeğinde çok yakın yerde ama 10 sene 20 sene önce hiç hani adım atamazdınız. Çok güzel evler var. Çok güzel Rum evleri var. Ama hiç tekin bir yer değildir yani biliyorsunuz. Burası da öyle bir yer mi acaba? Çünkü hem bina çok böyle güzel hem de çok lokasyon, konum çok güzel bir yerde. Böyle içi ile ilgili fotoğraf yok. Ama böyle yatırımlık için gerçekten bence çok e, makul diyeyim, iyi diyeyim. Çünkü biraz önce örnek verdim işte o İstanbul Tarlabaşı'ndaki yere 15-20 sene önce girilmezdi bile ama şimdi tonla otel var, işte kafe var, işte konaklama, pansiyonlar var, bilmem ne var. Hani böyle şimdi bu fiyatlardayken alıp böyle bir 10-15 sene sonra bu inanılmaz fiyatlara gelebilir. Yani tabii şehrin şeyiyle de alakalı bir durum bu ama yine de bence yatırım açısından çok makul bir fiyat.
Yine bilmiyorum, hani dediğim gibi semt ne durumdadır, nasıldır? Oturulabilir bir semtse, çok böyle tehlikeli olmayan bir yerse gayet yaptırılıp güzelce oturulabilir de. Neredeyse böyle 5 katlı, tamam böyle bir oda diye geçiyor ama gayet güzel, böyle Rum evi muhtemelen bu. Tescili falan olduğunu sanmıyorum. Olsaydı belirtirdi mutlaka mal sahibi. Yani 625 bin TL hani iyi bir fiyat. İşte beraber ilanları geziyoruz, görüyorsunuz. İzmir'e işte 80-100 kilometrede bir köy evleri bile bu fiyatlara satılabiliyor. O yüzden bu yatırım amaçlı düşünenler için gayet ideal olabilir diyeyim. İlan numarasını ileteyim: 116 492 31 94 İzmir Konak'taki bu yer. Ve işte geldik bu bahsettiğim bonus ilanların ikincisine. İlbey İnşaat'tan 6+1 merkeze yürüme mesafesi, uygun villa demiş. 2.650.000 TL fiyatı var. 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 200 metrekare brüt, 175 metrekare de net bir alanı var. Isıtma, kombi, doğalgaz demiş. Banyo sayısı 3, oda sayısı 6+1. Kat irtifaklı, kimden? Emlak ofisinden, takas hayır demiş. Ne diyor? Yeni çiftlik, geniş bahçeli, teraslı, merkezi konumda, elektrik, su, doğalgaz aboneliği hazırmış. Yazlık ve kışlık olarak kullanıma uygun. 6+1 diyor. Giriş, salon, mutfak. Birinci katta 3 oda banyo, ikinci katta 3 oda 1 banyo diyor. Bahçe, geniş bahçe kullanımı varmış yine. Yani bu şöyle hemen konumuna da bakalım. Bu arada bizim bir internetimizle mi ilgili bir sorun var, yoksa bu şeyle mi, internetle ilgili bir sorun var galiba. Konumuna biraz sonra geçeriz. Şöyle bir fotoğraflarını bir inceleyelim ilk başta, ama işte internetle ilgili bir sorun yaşadığımız için herhalde onu da göremiyoruz. Gelecektir, gelmeden ben niye bu ilanı aldım diyeyim. Yani 2.650.000 TL açıkçası iyi bir fiyat gibi geldi bana. Çünkü yani az değil. 6+1 oda sayısı diyor. Bunun harici işte güzel bir bahçesi var. Ee, Yani denize de yakın. Ben konumuna da baktım bunun. Tamam işte hani Marmara Ereğlisi'nde ne kadar denize girebiliriz derseniz, elbette hani bir Ege gibi değildir. Ama yine de denize girilir mi? Girilir bir yer diyeyim. Bu böyle bol odalı olması, güzel bir bahçesinin olması beni cezbetti açıkçası. Göstereceğim. Muhtemelen söylediğim gibi internetle ilgili bir problem yaşıyorum. Bundan dolayı fotoğrafları, konumu göremiyorum. Ama ben ilan numarasını size ileteceğim. Eğer düşünürseniz hani, çünkü yani 2,5 milyon civarına böyle bir villa almak çok zor. Artık oralarda bile hani böyle 1,5-2 milyona böyle 1+1, 2+1 müstakil ev veriyorlar, ya da işte daire veriliyor diyelim. Çünkü ilanları inceledim. Düşünenler için ilan numarasını ileteyim. Yine söylediğim gibi video açıklamasında linkini de bulacaksınız. Oradan daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. İlan numarasını söylüyorum: 117 690 06 40 ilan numaramız. Böyle son ilanımızdı zaten. O yüzden şey yapmıyorum, nedir o, tekrar bir yenileme yapmayacağım. Gösteremedim, böyle fotoğraflarını giremedik edemedik, ama ilan numarasını ilettim. Söylediğim gibi linkini de ekleyeceğim. Oradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bugünlük de bu son ilanımızı diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.